Soğuk Savaş'ın bitiminden beri yaşanan en büyük Avrupa krizi Kırım'da vücut bulacaktı. Ancak Rusya daha önce Gürcistan'da, yani arka bahçesinde palazlanan Batı'yı silahların gücüyle yenmişti. Şimdi yeniden harekete geçme zamanıydı. Ve satranç tahtasındaki ilk karşı hamle Kırım'dan geldi. Maydan sırasında Kırım parlamentosu sürekli çağrıda bulunuyordu. Ya Maydan'ı durdurun, oradaki insanları zapt edin, onlara karşı ceza uygulayın. Aksi takdirde biz Rusya'ya bağlanacağız. Maydan sırasında Kırım Parlamento Başkanı Konstantinov devamlı Moskova'ya gelip gidiyordu. Formalı insanlar, hiçbir üniformada hiçbir bayrak, işaret olmayan askerler harekete başladılar. 2 gün sonra Sevastopol ve Simferopol havalanı zapt edildi ve 2-3 güne uçak bağlantıları kesildi. Türkiye'den, Kiev'den, Moskova'dan hiçbir yerden sivil uçakları gelemiyordu ama çok sayıda buraya askerler gelmeye başladı. Ukrayna bizim için çok önemli bir ülke. Yani haritaya baktığınız zaman şöyle Karadeniz'e bir bakınca kuzeye doğru ne kadar büyük, önemli bir ülke olduğunu göreceksiniz ve nitekim bunun da bir yansımalısı olarak Ukrayna'yı biz stratejik bir ortak olarak kabul ediyoruz. Özellikle Kırım dolayısıyla, yani ki Kırım'ı ve oradaki Tatar soydaşlarımız, Kırım Tatarları biz hep bir kültürel köprü olarak gördük. Ukrayna'nın yaşamakta olduğu sıkıntıya çözüm ararken tabii ki bu öncelikle Ukrayna'nın bulacağı bir çözüm. Uluslararası camianın Rusya dahil desteğiyle bulunabilecek bir çözüm söz konusu olabilir ancak. Ukrayna'yı biz Rusya ile temasa, Rusya'yı Ukrayna ile temasa teşvik ediyoruz. Bunun dışında bir çözüm yok. Bunun dışındaki çözümler zaten hiç kimseye yarar getirmeyecektir. Kırım nüfusunun %58'i Rus, %24'ü Ukraynalı ve %12'si Kırım Tatarıydı. Stalin tarafından Sibirya'ya sürülen Tatarlar, Kırım nüfusundaki hükümranlıklarını yitirmiş, azınlığa düşmüştü. 26 Şubat günü Kırım Tatarları ve Rusya yanlıları sokakta karşı karşıya geldi. O günden sonra Tatarlar evlerine çekilecekti. Kırım Tatar Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov, Tatarlara sakin olmalarını, herhangi bir provokasyona alet olmamalarını öneriyordu. Bu gergin bekleyişin ne kadar süreceğini hep beraber göreceğiz. 27 Şubat'ta silahlı bir grup Kırım parlamento binasını işgal etti. Ve Rus bayrağı çekti. Kırım Başbakanı Rusya'yı bölgedeki istikrarsızlığı çözmesi için davet ediyordu. Ardından önce 2000, sonra da 6000 Rus askeri Kırım'a geliverdi. Çok sayıda askerler gelmeye başladı. Bu askerleri her yerde görüyorduk. Uçakla, gemilerle geliyordu. Onlar tabii ki çok böyle bir sürrealizm, anormal bir tabloları yaşadık Kırım'da. Mesela burada Simferopol'ün ortasında, baş meydanında böyle bir tablo görebilirdiniz o günlerde. Silahlı, üniformalı bir asker, üzerinde hiçbir işaret olmayan. Ondan sonra yanındaki bu samabaronu, yani bu kazaklar, sivil halk ve düğün. Komik ama bir ülke nasıl ele geçirilir dersinin ve tecrübesinin zirvesiydi. Komikti zira o askerlerin hangi ülkeye ait olduğunu gösteren bir sembol, bayrak ya da iz yoktu. Rusya o askerler Kırım milisi diyor, kimse de itiraz edemiyordu. Eski Başbakan Timoşenko'nun dostu Turchinov 23 Şubat tarihinde geçici Cumhurbaşkanı oldu. Kırım'daki Rusya yanlıları hemen protestoya başladı. 27 Şubat'ta arkamda gördüğünüz parlamento binasına silahlı güçler tarafından Rus bayrağı çekildi. Ancak en şaşırtıcı hamle Kırım'daki en kuvvetli Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan gelecekti. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Rusya'ya katıldığını ilan edince Kırım için geri sayım başladı.
Kırım kaderini askerlerin gölgesinde tayin edecekti. Kırım'daki önemli Ukrayna üslerinin etrafı Rus askerlerince sarıldı. Ukrayna birliklerine teslim ol çağrısı yapılıyor, suları ve elektrikleri kesiliyor, askerlerin birlikten çıkmasına izin verilmiyordu. Ukrayna askerleri kendi evlerinde hapsolmuştu. 2 Mart günü yüzlerce Rus askeri Simferopol'e doğru harekete geçti. Buradaki Ukrayna üslerinin etrafı çepeçevre sarıldı. Biz de şu anda Simferopol'ün yaklaşık yarım saat dışındaki Perevalny askeri üssündeyiz. Üssün etrafı Rus askerlerince sarılmış durumda. İçerideki Ukraynalı askerler direniyor. Direnişin ne kadar süreceği, Rus ablukasının ne zaman biteceği bilinmiyor. Askerleri küçük düşürülen Ukrayna yanlıları tepkiliydi. Kırım Özerk Bölgesi'nin başkenti Simferopol'deki Şevçenko Parkı'nda toplanıp huzursuzluklarını zaman zaman dile getirdiler. Bildiriler okudular, marşlar söylediler. Ukrayna bayraklarını coşkuyla salladılar. Simferopol'ün Şevçenko meydanındayız. Burası adını Ukrayna'nın Nazım Hikmet'i şair Şevçenko'dan alıyor. Herhalde Şevçenko bugün burada olanları görse gurur duyardı. Çünkü Ukrayna taraftarları tüm tehlikelere rağmen bugün burada eylemde. Kırım'ın %12'sini oluşturan Tatarlar ve %24'ünü oluşturan Ukraynalılar Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olarak kalmasını istiyorlar. Parktakilerin kimisi Ukrayna kökenli, kimisi etnik Rus'tu. Kimisi ise kimliğinden öte babası için oradaydı. Euromaidan Kırım koordinatörü olduğu için babamı kaçırdılar. Dün saat 10.30 civarında sivil milisler tarafından durduruldular. Üniformalı 2 kişi tarafından kaçırıldı. Şu anda şartlarını bekliyoruz. Evet, korkuyorum. Rus yanlıları tarafından gelen tehditler var. Kazaklardan ve sivil milislerden herkes korkuyor. Fakat ben etnik olarak Rusum. Ben bir Rus olarak Ukrayna devletini kurtarmak istiyorum. Çünkü Ukrayna benim evim. На сьогоднішній день ми чітко знаємо, що Bir şey olacağından korkuyorum ama fazla ileri gidemez. вони довго не продержаться в Криму. От. В Криму Kırım'ın demokrasiye gidişini hiç kimse durduramaz. Крим – це частина України, і Україна вступає. Ukrayna'nın demokrasiye gidişini kimse durduramaz. Український не зупинити до демократії. Rusya yanlıları ise yalnızca birkaç kilometre ötedeki Lenin Meydanı'nda toplanmıştı. Sayıları Ukrayna yanlılarının yaklaşık 10 katıydı. İşlerinde çocuklar da vardı, ihtiyarlar da. Gökyüzü Rus bayrağının beyaz, mavi ve kırmızısıyla bezeniyordu. Kiev'in yaklaşık 800 kilometre uzağındaki Kırım Özerk bölgesinin başkenti Simferopol'deyiz. Maydan'da gördüğümüz manzaradan oldukça farklısı hakim burada. Maydan'da nasıl Batı yanlıları çoğunluktaysa burada Lenin Meydanı'nda da Rus yanlıları çoğunlukta. Kırım'ın %60'ını Ruslar oluşturuyor ve Lenin Meydanı'nda gördüğünüz Ruslar Rusya Federasyonu'nun bir parçası olmayı bekliyor. Lenin Meydanı'ndan Ukrayna yanlılarının gösteri yaptığı Şevçenko Parkı'na doğru askeri nizamda yürüyüşe geçen Rus milisler ürkütücüydü. Henüz karşıt gruplar arasında kanlı bir çatışma olmamıştı ama kanın dökülmesi an meselesiydi. Rusya yanlılarının tutumları için farklı gerekçeleri vardı. Kimisi ekonomik krizden bunalmıştı, kimisi ise Kiev'de yükselen milliyetçilik akımından korkmuştu. En çok aşırı milliyetçiliklerinden korkuyoruz. Sırf batıya yönelik bir düzenleme getirmelerini kınıyoruz. И мелкие конфликты, как в любом сообществе, но у нас нету, и слава богу, как бы... Kırım'da Ruslara karşı aşırı milliyetçi bir saldırı henüz yaşanmadı. Çünkü Kırım'da aşırı milliyetçi hiçbir zaman olmadı. Onlar Ukrayna'nın batısında ve Kiev'ler.
Ancak biz aşırı milliyetçilere karşın önlemimizi almak durumundaydık. Eğer biz önlemimizi almasaydık buraya gelirlerdi. Yaklaşık 150 aşırı milliyetçi 27 Mayıs'taki mitingde provokasyon yapmaya çalıştı. Biz bunu önledik. Şu anda durum kontrolümüz altında. Татарами и славянами как раз их спровоцировали сотня-полторы, не больше. Ездят к вам за товаром. Ездят Tatarı, Ruski. Rusya ile birleşmenin benim için avantajı şu. Siz Türksünüz, biz Türkiye'ye gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz, buraya geliyoruz. Buradan Rusya'ya da rahatça gidebilmek istiyoruz. Тут бизнес сейчас. Сейчас же все построено на... Только мы приезжали, когда в Россию... Rusya ile sınır ve gümrüğün kalkmasını istiyorum. Kırım'ın Rusya'ya bağlanması ekonomik bir canlılık getirecek. Да, понимаешь? Вот если ты крымский... Taraflar söyleyeceklerini meydanlarda haykırdı. Daha fazla söze gerek kalmadı. 16 Mart referandum tarihi olarak kararlaştırıldı. Kırım'ın Rusya Federasyonu'nun bir parçası olup olmaması ya da Ukrayna'dan kopması oylanacaktı. Kırım Parlamentosu Milletvekili Vladimir Klishnikov, referandum kararının verildiği gün parlamentodaydı. В каждой сессии, в каждом пленарном заседании принимал участие. Referandum kararı alınırken meclisteydim. Я как бы непосредственно... Mecliste o gün silahlı insanlar vardı ama bu oylamanın yapıldığı salonda değillerdi. Binayı koruyan silahlı adamlardı onlar. Писала пресса Fakat silah zoruyla orada kimseye oy kullandırtılmadı. автоматов. Peki 16 Mart'ta ne sonuç çıkacak? 1954'te Sovyetler Birliği tarafından Ukrayna'ya verilen Kırım, şimdi Rusya'ya geri mi dönecekti? Ukrayna, Dnieper Nehri'nin sınır olacağı, Rusya ve Avrupa Birliği yanlısı nüfusun bölüneceği iki ülkeye doğru mu gidiyor? Ukrayna bağımsız bir ülke. Ukrayna kesinlikle bölünmeyecek. Burada henüz zafer kazanılmış değil. Yeni hükümetin ne yapacağı bilinmez. Seçimlere kadar maydandayız. На мой взгляд, он очень правилен, потому что... 1954'te Khrushchev Kırım'ı Ukrayna'ya bağlayarak büyük bir hata yaptı. Eskiden Sovyetler Birliği olduğu için ha Ukrayna ha Rusya fark etmiyordu. Hepimiz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerdik. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kırım'ın Ukrayna'da kalması artık hissedilir bir şey oldu. Kırım için çok Rus canını verdi. Bu yüzden Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasını Ruslar hak ediyor. Tabii ki referanduma katılacağız ve evet oyu kullanacağız. Российский Крым. Главное то, что он был в составе Советского Союза. Rusya tarafı bizi kendi tarafına çekmek için çeşitli vadeler veriyorlar. Rusların vadeleri ne olduğunu biliyoruz. Bugün verirler, yarın bambaşka olabilir. Ve bunların iddiaları Kırım Rus toprağıdır gibi biz bunu kabul edemiyoruz. Bizim gördüğümüz gibi, izlediğimiz gibi referandumdaki sonuç bellidir. Kırım'ın %70-75'i Kırım halkının %70-75'i Rusya'ya bağlanmak ister. Kırım'dan genel seçim komisyonu kendi database yani kendi listeleri Kırım hükümetine girişini kapattı. Yani listeler burada oluşuyor. Mahallede, köyde, bilmem şehir belediyesinde listeler oluşuyor. Böyle bir hal olunca isteyen adam istediğini yazar. 200 kişi değil 1500 kişi yazabilir. Onun için sonuçlar benimcesine belli. Ama esas suali, esas problemi ondan sonra ne olacak? Referandum hızla yaklaşırken Simferopol sokaklarında derin bir sessizlik hakim. Bu sessizlik 16 Mart sonrasında bazı grupların referandum sonucunu kabul etmemesiyle bir fırtınaya dönüşeceğe benziyor. Eğer başkent Kiev'deki seçimlerde de özen gösterilmezse bir fırtına da maydanda kopabilir. Ve parçalanmış, kan gölüne dönmüş ülkelerini buğulu gözlerle izleyen Ukraynalılar kısa tarihlerindeki ikinci devrimden pişmanlık duyabilir.